TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Erman Canlı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Bugün dişlerimizle ilgili sizlerden çok sağlıklı bilgiler alacağız. Evet. Hemen başlayalım bir tanesiyle, ortodonti uzmanı bulunca karşımda. Dişlerimizde ortodontik problem olup olmadığını nasıl anlarız? Nasıl size geleceğiz hocam? Şimdi ortodontik problem denince zaten halk arasında ilk başta dişlerdeki çapraşıklık ya da dizilim bozuklukları akla geliyor. Bununla beraber aslında biz 7 yaşından itibaren çocuklarımızı ortodonti uzmanına düzenli olarak muayene edilmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü sadece dizilim bozuklukları değil, aynı zamanda kapanış bozuklukları veya çenelerin, alt ve üst çenelerin birbirleriyle olan ilişkilerindeki bozukluklar ya da yüz ilişkisindeki bozukluklar ortodontik bozuklukları içermektedir. Hocam peki çocuklar dediniz ya, bölmek istedim ama çocukların kaç dişi çıkacak? Hani bir diş çıkıp gelme gerisi var ya, kaç tane dişi çıktıktan sonra size getirelim? Genellikle süt dişlerinde ortodontik bozukluklar pek olmamakta süt dişlenme döneminde, ama karışık dişlenme döneminde, yani artık ön dişlerin düşüp daimi ön dişlerdeki süt dişlerin düşüp daimi dişlerin çıktığı dönemlerde artık yavaş yavaş ortodonti uzmanına düzenli olarak muayene edilmesine fayda var. O zamandan başlayalım. Evet. Peki o zamandan daha mı kolay oluyor? Şöyle, eğer bir dişsel bozukluk varsa bunun tedavisinin yaşı yok aslında. Yani bizlerin yaşında da ya da çocukluk yaşında da tedavisi mümkün. Ama daha hızlı ve daha kalıcı sonuçlar almak için daha küçük yaşlarda olmak daha avantajlı. Ama iskeletsel bozukluk bir söz konusuysa ergenlik döneminin öncesinde tedaviye başlamasında fayda var. Hocam ya şimdi çok görüyoruz hem sosyal medyada hem de dişle ilgili bir sıkıntımız olduğunda girdiğimizde arama motorlarına şeffaf plaklar çıkıyor. Evet, çok popüler çünkü. Evet, sizler de kullanıyorsunuz diye biliyorum ben. Evet. Şeffaf plağın bir tanımını yapsanız, bir açıklasak buradan. Şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedaviler kısaca şöyle. Biz eskiden geleneksel yöntemlerle, yani diş teli. Evet, dişlerin üzerine tutturulan tutucular, biz onları braket diyoruz. Ve üzerlerinden geçilen telleri kullanarak dişleri hareket ettiriyorduk. Aslında yaptığımız iş kabaca böyle, en kısa tanımıyla böyle. Biz bunları artık diş telleri olmadan, yani braketler, metal diş telleri olmadan hastaların istediği zaman takıp çıkarabildikleri şeffaf plaklarla düzeltebiliyoruz. Hastaya bir seri şeffaf plak hazırlıyoruz. Bu plakları hani lens kullanır gibi ya da gözlük takar gibi hasta kendi takıp çıkartmasıyla yine diş hareketleri aynı şekilde oluyor. O zaman diş teliyle şeffaf plak arasındaki farkı birazcık söyleseniz. Evet. Yani ne avantaja geçtik? Tedavi hedefleri açısından, tedavinin final pozisyonu açısından aslında diş teliyle şeffaf plak arasında bir fark yok. Ama düzenli disiplinli kullanıldığında şeffaf plakların birazcık daha kısa sürede sonuçlara ulaştırdığını söyleyebiliriz. Tabii tedavi sonuçları açısından fark yok dedik ama süreç çok önemli. Süreçte hem daha konforlu hem daha estetik bir tedavi süreci söz konusu. Yani diş tellerinin o imajı vardır. Hani diş telinin gülümsediğinizdeki görüntüsü burada yok. Gülmezlerdi. Evet, siz söylemediğiniz takdirde kolay kolay sizin tedavi olduğunuzu pek anlayamazlar arkadaşlarınız, dostlarınız. Bu büyük bir avantaj. Aynı zamanda tellerde kopma, braketlerde kopma, kırılma, batma gibi dezavantajlar oluyordu. Burada öyle şeyler söz konusu değil. Tabii kopma söz konusu olmadığı için biz diş telleriyle yaptığımız tedavide bazı yeme içme yasaklarımız mevcuttu. İşte erik yemeyeceksiniz, kola içmeyeceksiniz, cips yemeyeceksiniz. Şimdi şeffaf plakta? Şeffaf plakta plağı çıkarttığınız süreçte özgürsünüz. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Kendi dişiniz nasıl olsa. Evet. Peki şeffaf plak kaç saat takılıyor hocam? Aslında şeffaf plakta en az 22 saat takılması gerekiyor. Onun dışında sınırsız sayıda plak takıp çıkarma özgürlüğünüz var. Yani ben 10 kere gün içinde takıp çıkartsam, bir şeyler atıştırsam, yemek yesem sorun değil. Süpermiş hocam o zaman. Peki Erman hocam, şeffaf plak tedavisi için ilk muayenede neler yapılıyor? Hasta ilk geldiğinde biz ortodontik tedaviye karar verdiğimizde hastaya tedavi sürecini ve tedavi sonucu ile ilgili hedeflerimizi anlatıyoruz. Şeffaf plak karar verdiğimizde önce geleneksel ölçü yöntemleriyle değil de onların yerine dijital bir ölçü söz konusu. Evet. Yani bizim bir tarama cihazımız var. Ağız içinde dolaşan bir kamera gibi düşünebilirsiniz ama hastanın modellerini, hastanın dişlerini, hastanın ağzını birebir dijital kopyalarını portala, bilgisayar ekranına aktardığımız bir ölçü, dijital ölçü söz konusu. Yine hastanın fotoğraflarını çekerek hastanın gülme pozisyonunda tedavi sonucunu yine hastaya daha tedaviye başlamadan gösterebiliyoruz. Aynı anda size muayeneye gelince. Evet, aynı anda bunu gösterebiliyoruz.
tedavi sonuçlarına daha detaylı, tedavi süresini de yani tam detaylı bir şekilde yaklaşık birkaç gün sonra, bir hafta sonra hastaya tedavi planını birebir anlatabiliyoruz. Daha hiç tedaviye başlamadan. Aslında bu da hasta olarak, karşınızdaki koltuk olarak çok daha rahat ve ben sonucunda ne göreceğim var. Yani Evet. bir hayal olarak size güvenerek geliyorum, okey. Hayal Evet. olarak eskiden bana söylüyordunuz bunları yapacağım, bu böyle olacak. Ama aynen şimdi öyle. görselde de nasıl bir fotoğraflanacağım, bu çok önemli bir şey. Evet, çok önemli. Zaten ortodontik tedavinin dediğiniz gibi çok büyük bir kısmı ilk muayene seansında çok soyut şeylerden bahsediyoruz. Yani benim size anlatabildiğim kadar ya da karşımdaki hastanın anlayabildiği kadar tedavi planını, tedavi sonucunu anlatabiliyordum, tedavi hedeflerini. Şimdi bunları biraz daha somutlaştırmış olduk. Peki bu kadar güzel avantaj yarattı. Hem sizler için, diş hekimlerimiz için hem de biz hastalar için zamanımızdan, sizin de çok uğraşlarınızdan gitti aslında. Bu Evet. şeffaf plakların gelişi. Peki şeffaf plaklarla tedavi ettiniz hocam. Kalıcı mı? Ortodontik tedavi sonuçları, yani sonuçta biz bir biyolojik bir iş yapıyoruz. Yani dişlerin konumunu yıllardır olan konumundan farklı bir yere taşıyoruz. Hem konumunu değiştiriyoruz hem açısını değiştiriyoruz. Bunlara kemiklerin ve yumuşak dokuların, kasların, dişlerin çevresindeki dokuların bir adaptasyon süreci var. O adaptasyon sürecinde diş tellerinde de biz bunu yapıyorduk. Bir pekiştirme tedavisi yapmak zorundayız. Pekiştirme tedavisini tam hakkıyla yaptığımızda tabii ki sonuçlar kalıcı. Ya aslında her şey de hayatımızda öyle değil mi? Yani her şeyin devamını getirirsek hep genç kalırız. Evet. Dişlerimize ne kadar bakarsak o kadar daha güzel çözüm alırız gibi hocam. Peki tekrar bozulma imkanı var mı? Yani mesela yaptırdık, 3-5 sene sonra tekrar onların kayma imkanı var mı? Pekiştirme tedavisini tam hakkıyla yaptığımızda O zaman yine yok. genellikle dişlerde kayma olmaz. Ama başka bir sebepten dolayı, yani yumuşak dokuların adaptasyonu çok uzun yıllar sonra yine bozulduysa tabii ki yine çok küçük problemler olabilir. Ama eskiye tekrar o Hayır, kadar büyük hayır, geri hayır. dönmüyor. Evet. Peki ne kadar süre, gerçi ortodontik tedaviye kişinin hani yapısına bağlı ama ne kadar süre kullanılıyor şeffaf plaklar? Şimdi şöyle, hastaların kapanış bozuklukları ve dizilimlerindeki bozuklukların miktarına göre bu sorunun cevabı değişiyor. Evet, illaki. Mesela bizim en kısa sürede tedavi ettiğimiz hastalar, böyle 6 ayda tedavi ettiğimiz hastalar da var. Ama genellikle bizim ortodontik tedaviler 1 yılla 2 yıl arasında bitmektedir. 1 yıldan daha kısa sürede biten hastalarımız da var tabii ki. Ama 2 yıldan daha uzun süren hastalarımız da çok nadir de olsa olabiliyor. Ama kabaca ben daha hastayı görmeden ortalama bir şey söylemem gerekirse 1 yılla 2 yıl arasında bitiyor. İlla ki deneyiminize göre işte o aslında ilk başlardaki soruyu onun için sormuştum. Evet. Hani çocuklarken o dizaynı görüp bir sıkıntı var mı yok mu diye kontrole her çocuk gelse bence ortodontik tedavi bu çok daha kolay atlatılır. Evet, ergenlik döneminde kemik yapım yıkım metabolizması her şeyde olduğu gibi çok daha hızlı. O yüzden ben bir çocuğu işte 10'lu yaşlarda, teenage yaşlarda tedavi etmeyi tercih ederim. Daha böyle 20'li 30'lu yaşlarda aynı bireyi tedavi ettiğimde tabii ki daha uzun sürüyor. Evet, süre zarfı oradan da kısılabilir. Peki diş çekilme durumu varsa hocam, şeffaf plaklar tedavisi yaparken diş çekilebiliyor mu? Mesela 20'lik yaş. 20 dişlerimiz var, 20'lik yaşında çıkar. Şimdi şöyle, aslında ben dişleri tedavi sürecinde nasıl hareket ettireceğime göre bu sorunun cevabı değişiyor. Eğer ben dişleri geriye doğru iterek tedavi edeceksem kapanışı düzeltmek için 20 yaş dişlerini bazı hastalarda çektirdiğim oluyor. Ya da çok çapraşıklık var, tellerde de aynısıydı, şeffaf plakta da aynısı. Yani hiçbir diğer yer kazanma yöntemlerini kullandığımda yer kazanamayacaksam, hiçbir yöntem işime yaramayacaksa, diş çekmek zorunda kalmışsam son çare, diyorum ki bu hastada da diş çekilmesi gerekiyor. Şeffaf plaklarla tedavide diş çekimli, yani çok şiddetli çapraşıklığı olan hastalarda kullanılıyor mu diye çokça soruluyor. Evet, şeffaf plaklarda da aynı diş tellerinde olduğu gibi diş çekimli hastaları kabul ediyoruz ve tedavi ediyoruz. Yani mesela öndeki dişi ön taraftadır. O çekilip diğer dişler yerine dizilebilir şeffaf plakla. Evet, genelde biz ön dişlerden çekmek yerine ya yandaki küçük azılardan Köpek dişleri. ya da dediğiniz gibi geriye doğru dişleri itmem gereken bir tedavi söz konusuysa 20 yaş dişlerini çekerek. Hocam peki 6 ay sürüyor dediniz, 1 yıl uzuyor ya da belki bazen de 2 yıl uzuyor. Ne kadar sıklıkla bir hasta gelip gidiyor size? Şimdi şöyle, diş telleriyle yapılan tedavilerde biz genelde 4 haftalık, belki 4-5-6 haftalık süreçte kesinlikle hastayı görmek zorundaydık. Yani biz telleri değiştiriyorduk ya da telleri sıkıyorduk, sıkıştırıyorduk. Ama şeffaf plaklarda kişiye özel bir takvim oluşturuluyor. Eğer doktorun ağız içinde yapması gereken bir işlem yoksa, bu süreçte hastanın kullanacağı plakları biz önceden verebiliyoruz. Yani ben bir hastaya plakları 3 aylık, 4 aylık
Yani 2 haftada bir değiştirilen plaklarsa söz gelimi, mesela 10 tane plak vermişsem 20 hafta boyunca hastayı görmek zorunda kalmıyorum. Yani fiziksel olarak size gelmesine Hayır. de gerek yok. Bu nedenle Şehir dışından hastaları da kabul edebiliyorsunuz. ve yurt dışından hastalar Evet, geliyor. yurt dışından. Yurt dışından çok hastamız oldu. Geçen yıllarda da yine yurt dışından başladığımız hastalar olmuştu. Mesela bir tane hastama yılda bir defa Türkiye'ye gelebiliyordu. Amerika'da yaşıyor. Bütün kutuyu verdim. Çünkü bütün işlemleri öyle planladık. Tedavinin başında bütün ağız içinde yapılacak işlemleri birinci seansta planlamıştık. Bütün plakları verdim. Döndüğünde dişleri düzelmişti. Ne kadar güzel, maşallah. Peki hocam, bu kişi size gelmeden görüntülü konuşmayla mı siz idare ediyorsunuz şehir ve yurt dışındakileri? Şöyle, aslında hastalara ilk seansta yapması gereken her şeyi çok düzgün bir şekilde anlatıyorum. Ama hastanın yine ihtiyacı olduğunda online yöntemlerle de hastayla iletişim kurabiliyorum. Çünkü artık her şey çok serbest. Evet. Onun için de çok da görüntülü konuşulup da fiziksel olmasa da fizikselmiş gibi yanınızda. Tedavi planını da online anlattığım hastalarım oluyor. Peki hocam, gönderdiniz hastayı yurt dışına, çok güzel bir örnek verdiniz. Sonra nelere dikkat etmesi gerekiyor şeffaf plaklarda? Çok önemli olan konu disiplinli bir şekilde plakların takılması. Evet. Yani plaklar takılmadığında... 22 saat dediniz çünkü. En az, evet. Plaklar takılmadığında, çünkü kutusunda durduğunda o plaklar dişleri düzeltmiyor. Aynı diş tellerinin 24 saat ağzımızda kaldığı gibi plakların da ne kadar çok sürede ağızda kalması önemli. Yoksa diğer plakların uyumu bozulacaktır. En önemlisi bu. Tabii ağız hijyeni bozulmasın diye plakların da temizlenmesi, dişlerin fırçalandığı gibi plakların da temizlenmesi önemli. Biz bunları temizleme kristalleri var, temizleme tozları var. Diş fırçasıyla temizlemek ya da başka yöntemlerle temizlemek şeklinde tavsiyelerde bulunuyoruz. Çok güzel bir sohbetti. Verdiğiniz bilgiler çok değerliydi. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık. Çok sağ olun. Bugün bizlerle ortodonti uzmanı Doktor Erman Canlı beraberdi ve bizlere yeni nesilde şeffaf plakların en ince ayrıntısına kadar nasıl kullanacağına kadar anlattı. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.